Sabah uyandığında, göğsünün tam ortasında hissettiğin o açıklanamaz ağırlıkla başlayalım. Sanki görünmez bir el, nefes almanı zorlaştırıyor. Ne kadar çabalarsan çabala. Sürekli bozulan planlar, aniden iptal olan görüşmeler ve bir türlü açılmayan o inatçı kapılar. Çevrendeki herkesin işi su gibi akıp giderken, senin hayatında neden her şey kördüğüm oluyor? Neden attığın her adımda görünmez bir duvara çarpıyorsun? Büyük bir tıkanıklık, büyük bir yorgunluk. Bu yaşadıkların senin şanssızlığın, beceriksizliğin veya lanetlenmiş olman değil. Eğer yürüdüğün yolda adımların ağırlaştıysa, bir randevu gerçekleşmiyor, verilen sözler tutulmuyor, aynı konuşma defalarca tıkanıyorsa, bil ki şu an burada olman bir tesadüf değil. Çünkü Abdülkadir Geylani'nin o sarsıcı teşhisiyle, kapanan kapı yargı değil, korunmadır. Hayatında işlerin sürekli ters gitmesi, Allah'ın seni yanlış yoldan döndürmek için kurduğu ilahi bir barikattır. Dinle. Birinci işaret. Ne kadar çabalarsan çabala, işlerin bir türlü rast gitmemesi. Bir işe niyetleniyorsun, her şey mantıklı görünüyor. Geceni gündüzüne katıyorsun, elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ama tam sonuca ulaşacakken, aniden ve mantıksız bir şekilde her şey ters yüz oluyor. İçinden "Neden ben?" diye bağırıyorsun. Neden işlerim hep bozuluyor? Geylani der ki, kulun adımını Allah geri çekerse, o adım onun hayrına değildir. Geri çekilen her adım, aslında senin göremediğin büyük bir felaketten korunmandır. Bunu anlamak için Hazreti Musa ve Hazreti Hızır'ın o tüyleri diken diken eden kıssasına bakmalısın. Hazreti Musa, Hızır'la bir gemiye biner. Gemi sahipleri fakir insanlardır ve onları ücretsiz taşırlar. Ama Hızır aniden o sağlam geminin tahtalarını kırar ve gemiyi kusurlu hale getirir. Hazreti Musa dehşete düşer. "Bize iyilik yapan bu insanların gemisini nasıl delersin?" der. Ama Hızır'ın gördüğü başka bir şey vardır. İleride yoldan geçen her sağlam gemiye zorla el koyan bir zalim hükümdar bekliyordur. Gemi delindiği için, kusurlu olduğu için o zalim kral gemiye dokunmaz ve fakirlerin rızkı kurtulur. İşte senin hayatında işlerim ters gidiyor, gemim su alıyor dediğin o tıkanıklıklar, o delinen tahtalardır. Allah senin hayatındaki o işi bozarak seni ileride bekleyen büyük bir yıkımdan, zalim bir insandan veya felaketten kurtarıyordur. Kusur sandığın şey senin kalkanındır. İkinci işaret. Yaptığın tüm gelecek planlarının senin iraden dışında yerle bir olması. Hayatını milimetrik hesapladın. Şu işe gireceğim, şu kişiyle evleneceğim, şu şehre taşınacağım. Ama aniden bir fırtına koptu ve tüm haritan parçalandı. Şimdi bir boşluğun ortasında plansız ve savunmasız hissediyorsun. Oysa Kur'an der ki, Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Bazen o lütuf, gerçekleşmeyen bir planla kendini gösterir. Çünkü yanlış bir bağın önünü açmak lütuf değil, sana yük olurdu. Dinle. Ashab-ı Kehf dediğimiz o 7 genç, zalim İmparator Dakyanus'tan kaçarken planları neydi biliyor musun? Sadece şehirden kaçıp kurtulmak. Ama yolları tıkandı ve karanlık, ıssız bir mağaraya sığınmak zorunda kaldılar. Görünüşte planları bozulmuş, kapana kısılmışlardı. Mağaranın ağzı üzerlerine kayalarla kapatıldığında, dışarıdan bakan herkes onların mezara girdiğini düşündü. Ama Allah, o bozulan planın içine öyle bir rahmet gizledi ki,
Onları o mağarada tam 309 yıl uyutarak zamanın ve zulmün ötesine taşıdı. Bugün senin planların bozulduğunda, sürüklendiğin o karanlık yer bir mezar değil, seni dünyanın zehrinden koruyacak olan kendi mağarandır. Bazen hakikati muhafaza etmek için sistemin bitmeyen gürültüsünden uzaklaşman gerekir. O bozulan planlar seni kendi mağarana, kendi güvenliğine çekiyor. Üçüncü işaret. Çok güvendiğin, hayatının merkezine koyduğun insanların aniden ve bazen sebepsizce senden uzaklaşması. Araya soğukluk giriyor. Eskiden saatlerce konuştuğun insanlarla artık 2 kelime edemiyorsun. Mesajlar yanıtsız kalıyor, aramalar seyrekleşiyor. İçin sızlıyor. Ben nerede hata yaptım diye kendini yiyip bitiriyorsun. Geylani'nin o keskin hükmünü duy. Allah kulunu çürümeye bırakmaz. Onu yoranı kalbinden düşürür. Yani senden uzaklaşan o insanlar seni eksiltmiyor, seni koruyor. Bir insanın hayatından çekilmesi, bazen karşılıklı incilmişlikten değil, ilahi merhametin müdahalesinden kaynaklanır. Çünkü o insanların yanında kalsaydın, kendi nurunu tüketecektin. Herkes aynı yolda büyüyemez. Allah, dilediklerinin kalbini birleştirir, dilediklerinin kalbini ayırır. Eğer biri senden uzaklaşıyorsa, bil ki onun ruhu senin yeni frekansına, senin uyanışına dayanamıyordur. Bırak gitsinler. Yanlış insanların hayatından çıkması, doğru yolun temizliğidir. 4. işaret, tüm bu kapanan kapıların ve tıkanıklıkların ardından kalbine çöken o ağır huzur hissi. Geylani der ki, ilahi olarak kapatılan kapıyı zorlamak, insanı daha derin bir ağırlığa iter. Kapı kapandığında, sen onu yumruklamayı bıraktığın an, içine tarifsiz bir genişlik iner. Buna İbn Arabi'nin dilinde ilahi fütühat yani manevi açılışlar denir. Sen o kapalı kapının önünde ağlarken nefsin seni yormak ister. Ama sen pes etmediğinde, o kapının kapanmasına razı olduğunda göklerin kapısı açılır. Artık eskisi gibi paniğe kapılmazsın. Neden olmadı diye isyan etmek yerine, Allah'ın bunda bir bildiği vardır demeye başlarsın. Bu bir tükenmişlik değil, dirayettir. Kalbine ağır bir huzur konan kul, en sert imtihanda bile dağılmaz. Kapanan her kapı, senin içindeki o sahte kontrol duygusunu yıkmış, yerine Allah'a olan o muazzam güveni inşa etmiştir. İnsanlar senin bu sessizliğine, bu sakinliğine anlam veremez. Oysa sen, dünyanın kapıları yüzüne kapandığında, Rabbinin kucağına düştüğünü fark etmişsindir. Peki şimdi ne yapacaksın? Eğer bu işaretleri hayatında görüyorsan, sürekli engellerle karşılaşıyorsan, yapman gereken tek bir şey var. Zorlamayı bırak. Açılmayan kapıyı yumruklamak, içindeki hakikate ihanettir. Kulun gönlü kapananın ardına düşerse, gönül daha da daralır. O daralma, senin yanlış yerde beklediğinin en büyük kanıtıdır. Cesaret her zaman ileri atılmak değildir. Bazen en büyük cesaret geri adım atmak ve bu yol benim hayrıma değilmiş diyebilmektir. Bu geceden itibaren seni yoran ilişkileri onarmaya çalışmayı bırak. Gerçekleşmeyen planların ardından ağlamayı bırak. O kapıların ardında senin için zehir vardı. Allah seni o zehirden korumak için ellerinden tuttu ve seni kendi mağarana çekti.
Sessizliğine sahip çık, yorgunluğunu onurlandır ve kalbine yerleşen o yeni, ağır huzura güven. Şimdi, seni yine bu hakikat sofrasına getiren ilahi tevafukun hakkını ver. Bunca zamandır neden işlerim ters gidiyor diye döktüğün gözyaşlarının aslında birer şükür sebebi olduğunu idrak ettin. Derin bir nefes al ve göğsündeki o tıkanıklığın, o yorgunluğun yavaşça eriyip ilahi bir nura dönüştüğünü hisset. Eğer bu sözler, yıllardır kapalı kapılar önünde bekleyen yorgun ruhuna bir şifa olduysa, eğer o barikatların seni korumak için çekildiğini hissettiysen, şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bu meclis, vazgeçenlerin değil, teslim olanların meclisidir. Yorumlara in ve bu yeni uyanışını mühürlemek için sadece şunu yaz. Kapanan kapılara razı oldum. İlahi korumana sığındım. Ve eğer bu hakikat mağarasında bizimle yürümeye niyet ediyorsan, bize katıl. Abonelik sadece bir buton değil, bu mağaraya sığınmaktır. Allah, kapanan kapıların ardındaki o büyük rahmeti kalbine indirsin. Yürüdüğün yolları nurlandırsın. Hoşça kal, güzel ruh.